Bruno Mars, Versace on the Floor. Live analizi yapar mısınız? Yaparım. Müzik karaoke. Çok fazla Bruno Mars istenmişti. Daha önce yapmamıştım. Versace on the Floor. Girsin. Evet, işte bu renkler hakikaten farklı. Bir kontürtenor dinliyorsunuz arkadaşlar. Kontürtenor nedir? Kontra atak yapan tenor değil tabii ki. Kontürtenor arkadaşlar, tenorun da tenoru. Yani çok daha ince sesleri verebilen, neredeyse soprano diyebileceğiniz kadar tiz renkler. Yarı kafa sesi kullanarak, yarı tam sesle bu sesleri çıkarabiliyor. Yani Michael Jackson'ın zaten hani Bruno Mars bence Michael Jackson'ın bir güzel imitasyonu. Sürekli Bruno Mars dinlerken Michael Jackson hatırlıyorsunuz. Çünkü ses rengi, neredeyse okuyuş stili, davranışları, dans eden şarkıcı olması tipik onun yerine yerleştirilmiş endüstriyel bir şarkıcı. Ve gerçekten hani son derece temiz şarkı söylüyor. O ayrı mesele. Yani bu imitasyonları bir devre dışı bırakın. Bruno Mars gerçekten çok iyi bir şarkıcı. Çok çok iyi bir şarkıcı. Bakın entonasyonu ve ses temizliği, mükemmel kullanışı. Tertemiz söylüyor gerçekten. Oh, pardon, çok özür dilerim. La. Gerçekten şahane her şey. Zaman zaman gırtlağını sıkarak, tipik Michael Jackson'da olduğu gibi. Küçük bırakıyor, gırtlağını hafif sıkıyor, bakın bunları çıkarırken. Tam net çıkarmıyor. Sonunda gene açıyor ağzını aşağı ama bakın. Ama kısarak çıkartıyor bütün sesleri. Kontrol kendisinde, tamamen keyfinde yani. Böyle şarkıcıları izlerken bir süre sonra yani yapamayacağı hiçbir şey olduğunu düşünüyorsunuz. Her şeyi yaptığını görüyorsunuz. Yani kafasında ne yapmak isterse her şeyi mükemmel şekilde canlı performansla uyguluyor. Bazı sesler hakikaten hep sizde şey hissi yaratır yani. Kardeşim yeter ya, bir detone ol da biz de rahatlayalım. Yok, Bruno Mars yani zorda kalsa bile bunu yaşamayacak bir şarkıcı. O kadar temiz ki. Ben ama şahsi olarak ben Bruno Mars'ı ne zaman dinlesem sürekli Michael Jackson aklıma geliyor sürekli. Si. Neden? Re. Sanki böyle son derece kolaymış gibi değil mi? Neden? Bakın. Son derece kolaymış gibi. Yarısından sonra da reverb'ü devreye soktular. Bir efekt hemen verdiler. Arkadaşlar böyle konser performanslarının içinde şöyle bir şey oluyor. Onu size açıklayayım. Mesela bir konser setup'ı vardır. Bu setup mix masasında durur. Bütün parçalar yazılmıştır. Bütün parça içinde verilen efektler, kullanılacak efektler her şey oradadır ve mixin başında duran kişi, daha doğrusu canlı mixin başında duran kişi anlık olarak bunları verir. Bakın tam sesi çıkardıktan sonra için içine bir de reverb katıyorlar. Ses daha da büyüyor. Hafif delay falan. Da diyez. Çok artistik yani hakikaten ve tertemiz sesler veriyor. Re. Sürekli re'ye gidip gelen bir şarkıcı düşünün yani. Son derece mikrofonik bir ses olduğunu söyleyeyim yalnız. Çok mikrofonik bir renk. Yani aslında şahsi tahminim yani gidip kendisiyle şarkı söylemedim ama çok büyük bir ses değil hacim olarak. Büyük bir ses değil. Yani burada söylediğiniz zaman camlar titremeyebilir.
bu sesleri son derece temiz çıkmasına rağmen mikrofonda çok büyüyen bir şarkıcı. Zaten sürekli verilen efektlerden anlayabilirsiniz. Yani biraz tizleştiği zaman hemen delay'i, reverb'ı basıyorlar ki daha da hacimli dursun her şey. Konuşur gibi tiz ses çıkarıyor. C sesini çıkaracak. Yani zorlanarak çıkarmanız gereken bir sesin akın. Kontr bu işte. Geçiyor. Biraz daha. Evet, anlaşıldı. Bundan sonra da half playback başlıyor. Arkadaşlar daha önce Shawn Mendes analizi yaptım. Arkadaşlar çok darılmışlar bana. Nasıl sen playback yaptın? Nasıl playback yaptın? Arkadaşlar playback yani half playback. Half playback nedir? Vokaller, içindeki bir sürü enstrümanlar vardır. Üstüne söyler şarkıcı. Bunu Evanescence de yapıyor. Bunu dünyadaki pek çok şarkıcı yapıyor zaten. Bu garip bir şey değil. Fakat bazen şarkıların içinde zaman zaman belli vokal bölgelerini de tutuyorlar. Canlıda şarkıcı zorlanmasın diye. Biliyorsunuz Katy Perry'nin rezil olduğu konser performansları var. Rezil oluyor yani, flüt sesi giydirmişler ya. Şarkıda flüt sesi koymuşlar. Kız o sırada flüt çalıyor mikrofona. Fakat yanlışlıkla unutuyor, flütü yana koyuyor, flüt devam ediyor, rezil olduğunu anlıyor. Yani bu kadar artık size yutturulan şeylerdir. Şimdi buradan itibaren bakın. Şimdi ben buna desem ki arkadaş bu playback, siz diyeceksiniz ki ay ya nasıl olur falan. Ya bakın şu arkada şu anda bu vokalleri çıkarabilecek bir ekip ben görmüyorum. Bu 2 kişiden bu 4 kişilik vokalin çıkması zor olabilir. Bunlar half playback'tir. Tamamen cansız değil. Fakat canlı da değil tam. Karışık. Bak. Bak. Yani bu kadar mükemmel buluşma olamaz. Anladınız? Yani çünkü bu vokallerle bu şeylerin canlı performanslarda hiçbir metronom olmadan şak şak bir arada girmesi zordur. Stüdyo işi yapıldığı belli bunların. Bunlar half playback çalışmalar arkadaşlar. Acı. Levent Yüksel acısı değil mi bu? Aynısı. Gene R'ye geldi. Hani mikrofondan kaçma hikayesi var ya, hep anlatıyorum. Çok az. Çok az yapmış. Çok çok başarılı ama hiç. Yani seslerine zaten Bruno Mars'ın oturup bir şey diyemiyorsunuz. O kadar temiz. Bak şurada. Yine ters. Geçiyor. Başladı. Çok başarılı. Düşüncelerim bunlar arkadaşlar. Devam edelim.